Bugün konumuz gribal enfeksiyonlar. Gribal enfeksiyonlarla ilgili hastalığın semptomları, nasıl ortaya çıktığı, hangi mevsimlerde sık görüldüğü, tedavi için kullanılan ilaçlar, tedavisi kanıtlanmış ilaçlar, aslında işe yaramayan ilaçlar, kullanılmasının çok riskli olduğu ve ekstra hastalık oluşturan ilaçlar ve hastalıkları daha kolay geçirmek için neler yapabileceğimizle ilgili birkaç cümle kuracağım. Öncelikle gribal enfeksiyonun semptomları nelerdir? Yani bizde ne olduğu zaman gribal enfeksiyon olduğumuzdan şüphelenmeliyiz? Halsizlik, iştahsızlık, öksürük, burun akıntısı, hapşurma gibi spesifik olmayan, yani o hastalığa özgür olmayan bulgularla ortaya çıkar. Büyük bir çoğunluğunun sebebi virüslerdir. Bazı virüsler özellikle bazı mevsimlerde daha sık görülmektedir. Genellikle enfeksiyon etkeniyle temastan 1 ila 3 gün sonrasında ortaya çıkar. Bazen 2 haftaya kadar uzayabilir semptomlar ama genellikle 1 hafta 10 gün civarında hastalıklar geçirilir. Bu hastalıkları geçirirken alacağımız ilaçlar bazı sıkıntıları giderirken, özellikle gece uyurken öksürük nöbetleri olması ve uykumuzu alamamamız gibi ekstra sorunlar oluşmasını engellerken hastalığın daha erken bitirilmesinde yararı olmaz. Şöyle bir şey olabilir. Vereceğimiz bazı ilaçlar ve bazı öneriler hastalığın komplike olmasını, yani başka hastalıklara dönmesini engelleyebilir. Peki en çok hangi mevsimlerde ortaya çıkar? Genellikle sonbahar ve kış aylarında olmakla beraber mevsimin tamamında gribal enfeksiyon geçirilebilir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında hastalık geçirmemizin sebebi hastalığın soğukta aktive olması değil, aslında soğukla beraber olan durumları bizim yanlış bir şekilde devam ettirmemiz. Şöyle ki, havalar soğuduğu için evlerimiz sık havalandırılmaktan vazgeçiliyor. Bu sebeplerden bir tanesi. İkincisi, toplu yaşam alanlarına daha fazla rağbet oluyor ve daha çok insan bir arada bulunuyor. Yakın temas artıyor. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep, içeriği ısıtmakta kullandığımız ısıtıcılar ortamı yeteri kadar nemlendirmiyor ve hava kuruyor. Burun mukozası kuru havayla beraber kendisi de kuruyor ve bu şekilde hastalıkların ortaya çıkması için, virüsün vücudumuza tutunarak içeri girmesi için kolay bir kapı açık bırakmış oluyoruz. Bu hastalık peki nasıl bulaşır? Üst solunum enfeksiyonlarının kabaca iki farklı bulaşma yolu var. Birincisi yakın temas dediğimiz ellerle, oyuncaklarla veya başka ortak eşyalarla, kullanılan eşyalarla bulaşma. İkinci yolu da damlacık enfeksiyon dediğimiz, damlacık yani havada asılı bulunan küçük zerrecikler üzerinden solunum yolları ile bulaşma. Şimdi burada bir parantez açmak zorundayım. Üst solunum yolu enfeksiyon dediğimiz şeyle gribal enfeksiyon arasında büyük fark var. İnsanlar bunu çoğu zaman karıştırır. Üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz şey, yani nazofarenjit, yani şu anda anlattığımız şey gribal enfeksiyondan farklı olarak daha az ateş çıkartır, daha kısa sürer. Aynı şekilde hapşurma ve öksürük vardır ama hapşurma biraz daha sıktır. Genel durum düşkünlüğü biraz daha azdır. Kabaca söylemek gerekirse gribal enfeksiyon, nazofarenjit dediğimiz, şu anda söylediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonunun bir tık daha ağır olanı. Peki tedavisinde ne kullanıyoruz? Aslında üst solunum enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi yok. Aldığımız ilaçlar semptom dediğimiz rahatsızlık duygusunu ortadan kaldırmak için verilen semptomatik ilaçlar. Burası çok önemli. Yani aldığımız ilaçlar olmasa da, aldığımız ilaçlar olsa da aynı şekilde aynı miktar zamanda bitecektir hastalık. Sadece gece uyurken burnumuzun açık kalmasını sağlamak, öksürüğümüzün bir miktar azalmasını sağlamak, ateşimiz varsa ateşini düşürmek gibi bazı semptomları gidermek için ilaçlar kullanılır ve bu ilaçlar hastalığın bitirilmesinde önemli bir rolü yoktur. Peki elimiz kolumuz bağlı bekliyor muyuz? Hayır tabii ki. Destekleyici tedavi vermek lazım. Destekleyici tedaviden kastımız nedir? Özellikle sıvı alımını artırmak, mevsim meyvelerine yönelik destek vermek çok önemli. Burun tıkanıklığını önlemek gerekir. Özellikle ufak çocuklarda daha önemli olmakla beraber bütün yaş gruplarında burun temizliği olursa nefes alma devam eder. Özellikle gece uykunuzdan uyanıyorsanız ve sıklıkla öksürük nöbetlerine giriyorsanız bu öksürük gıcık öksürüğüdür. Bir miktar su içerek bu öksürükten kurtulabilirsiniz. Özellikle ateşimiz varsa, biliyorsunuz ki 6 yaşın altındaki çocuklarda ateşle beraber geçirilen bir havale riski vardır. Bunu önlemek adına ateş düşürücüler kullanılabilir. Aynı zamanda semptomlar, yani baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi ekstra semptomlar varsa bunların ağrısını azaltmak, ağrısını dindirmek için de ağrı kesiciler kullanılabilir. Bir parantez açmak zorundayım. Burada ağrı kesici derken bir tane ilaç burada kara listede. Kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Bu ilaç nedir peki? Aspirin. Peki neye neden oluyor? Reye sendromu. Takipte kalın. Onunla ilgili de bir video paylaşacağım. Peki antibiyotikler işe yarar mı? Maalesef. Peki antibiyotik kullanırsak ne olur? Daha sonra kullanabileceğimiz antibiyotik hakkımızı önceden kullanmış oluruz. Böylelikle vücudumuzdaki patojen olabilecek bakteriler antibiyotiklere dirençli hale geliyor. Özellikle anne babalara ait olan sigara gibi kötü alışkanlıklar çocukların daha çabuk hastalanmasına ve hastalıklarını daha zor atlatmasına neden olabilmektedir. Bazı durumlarda ise bu sigara kullanıcı ebeveynlerin çocukları kalıcı olarak hasta olabilmektedir. Peki bu hastalıktan korunmanın bir yolu var mı? %100 olmamakla beraber bazı önlemler alırsanız bu hastalığın sizi etkilemesi ihtimali azalır. Mesela hasta insanlarla temastan uzak durun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırmaya çalışın. Soğuktan korkmayın ama içerinin havalandırılmamasından korkun. Çocuklarınıza örnek olarak sık el yıkama
yıkama davranışını alışkanlık haline getirin ve sık sık elinizi yıkayın. Beslenmek çok önemli. Özellikle bazı vitaminler bu hastalıklarda çok değerli. Daha öncesinde çinkoyu anlatmıştım size. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bağırsak enfeksiyonlarında mukozanın yenilenmesini artırıyor demiştik. Çinko desteği verebilirsiniz veya A vitamini desteği verebilirsiniz. Gene mevsim meyvelerinden bol miktarda tüketerek çocuklarınızın hastalık kapma ihtimalini azaltabilirsiniz. Genel bilinenin aksine C vitamini almanız, yani portakal, mandalina almanız gribal enfeksiyona karşı direncini artırmaz. Hiçbir şekilde onun tedavisini sağlamaz. Aldığınız vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki diğer düzenekler daha efektif çalışacağı için çocuğunuzun kurtulabilirliği artar veya hastalanabilirliği azalır. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa alt tarafı yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere.